Merhaba arkadaşlar. Bu derste istediğimiz zaman durdurup tekrardan başlatabileceğimiz bir geri sayım ve kronometre nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya geçelim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni bir proje açtık. Burada UI'dan bir tane image oluşturduk. Image'e çift tıklayalım. Sahneyi ortalasın. Ondan sonra bunu büyüteceğiz. Biraz taşsa da çok önemli değil. Bir de buna biraz renk verelim. Şöyle mavi bir renk hoş durabilir. UI'dan bir de text oluşturduk. Text'in İçine 000000 yazdım. Bu dakika, saniye, salise olarak gözükecek. Buradan font size'ını 60 yaptım. Color'ını da white yaptım. Beyaz gözüksün. Sonra bunu birazcık büyüteyim. Şöyle olması bizim için uygun. Ondan sonra bu teksti kopyalıyorum. 2 tane lazım bize. Birinciyi biraz daha yukarı çıkartayım. Ctrl D ile kopyalıyorum bu arada. UI'dan bir de buton oluşturdum. Butonun search image'ini değiştirip şurada knop tıkladım. Biraz daha oval, yuvarlak bir şey çıktı. Butonun ismi de Start olacak. Font size'ı 40 olabilir. Bu zaten ortalanmış. Color olarak da yeşil, pardon ama text'le oynuyorum şu an. Text'in rengi yine beyaz olsun. Butonun rengini değiştirmem lazım. Şuradan rengini yeşil yaptım. Birazcık büyütmem lazım. Tamamdır. Böyle bir şey çıktı. Bunu kopyalıyorum. Ctrl D'ye bastım. Sonra birazcık sağa çektim. Şuradan renk olarak kırmızı bir renk işimizi görür. Buradan text'inde stop yazdım. Bu da stop butonu olacak. Şimdi son olarak create empty dedim sahneye. Bunu da canvas'ın içinden çıkartayım. Bu da bizim timer object diyelim kısaca. Şimdi create şu alt taraftan create C# script time script olarak yazabilirim. Sonra kodlamaya geçelim. En üstte öncelikle using Unity Engine.ui yazacağım. UI elementleriyle çalışacaksınız. İşte butondur, text'tir vesaire. Buraya bunu yazmanız lazım. Public text diyeceğim. Mesela bu bir UI elementi. Text 1, text 2 olsun. Public, pardon, public değil. Float, minutes, seconds eşittir 10 diyeceğim bunun değerini. Seconds bir de milliseconds lazım bana. Şimdi bunu kopyalayıp alta alabilirim. Yalnız seconds 2, minute 2, milliseconds 2 olacak. Bu second ayarını da sıfıra çektim. Çünkü buradaki geri sayım olacağı için 10 saniyeden geri sayım yaptıracağız. Son olarak public bu is game started diyeceğim. Bu da oyuna başladık mı başlamadık mı onu detayını verecek. Is game started started yazmışım. Started olacak. Started eşittir false. Oyun başladığında bu false olarak gelsin. Sonra update kısmına timer 1 bir de timer 2 diyeceğim. Şimdi hata verdi çünkü bunlar yok. Bu arada şunu unuttum. If is game started yani is game started true ise bunları sürekli update fonksiyonunda çalıştıracak. Şimdi bu fonksiyonları yazalım. Public timer 1 şuraya bir de
void yazmamız lazım. Bunu aldım. Aşağıya kopyaladım. Bu da timer 2 olacak. Şimdi hata falan kalmadı. Projeye geri dönüş yapalım. Şimdi burada time object tıkladım. Add component dedim. Buradan TypeScript'i buldum. Veya buradan sürükleyip de atabilirim. Şimdi bizden text istiyor. Canvas'ı açtım. Text 1'e üsttekini, text 2'ye alttakini attım. Kodlamaya devam edelim. If millisecond küçük eşittir 0 diyecek. İlk olarak milisaniyeyi hesaplayacak. Sıfırdan küçükse second'a dönüş yapacak. If second küçük eşittir 0 ise saniyede sıfırdan küçük. Bu sefer ne yapacak? Diyeceğiz ki minutes eksi eksi. Bu sefer dakikadan çek. Seconds'u da 59 yap. Sonra else if seconds büyüktür 0 ise saniye sıfırdan büyükse ne yapsın? Seconds azalsın. Noktalı virgül koyayım. Sonra buraya bunun altına da milliseconds eşittir 100 olacak. Yani millisekond sıfırdan küçükse 100'e arttır. Şunu birazcık yukarı çektim. Ve ondan sonra bu alt kısma da milliseconds eşittir time nokta delta time çarpı 100. Ama bu bir geri sayım olduğu için eksi eşittir'i kullanacağım. Sonra if diyeceğim. Ne diyecektik? Seconds küçük eşittir 5 ise bu sefer text 1 nokta color eşittir color nokta red olacak. Şurada yanlış yapacağım. Color nokta red. Yani saniye 5'ten küçülürse, 5'ten daha küçük olursa rengi kırmızıya dönsün. Şimdi son olarak bunu yazdıracağız. Text 1 nokta text eşittir string nokta format, şöyle bir parantez açacağım. Bir tırnak açacağım. 0. Bunu hatta kopyalayayım, uğraşmayayım. 3 tane kopyalayalım buradan. Araya virgül koyarak. 0, 1, 2 olacak. Virgül diyeceğiz. Minutes, virgül, seconds, virgül, parantez açıp int, milliseconds yazacağız. Kodlar bu kadar basitti. Şimdi ben bu kodları komple kopyalayıp timer 2'ye yazacağım. Bu sefer millisecond 2'yi kullanacağım. Ve büyük eşittir. Şunu biraz çekeyim. Büyük eşittir 0 ise büyük eşittir 100 ise, çünkü bu sefer artıya doğru gidiyoruz. Zaman artarak gidiyor burada. Seconds büyük eşittir 60 ise minutes artacak. Bu arada şunları da 2 yapacağız. Yoksa hata alırız. Değişkenler hep 2 olacak. Seconds ne olacak? Arttırdığı için 0'a eşit olacak. Şimdi bu alt kısmını da değiştireceğim. Seconds yukarıda ne kullandık? Büyüktür 0 ise bu sefer küçüktür 60 ise, 60'tan küçükse saniye ne olacak? Artacak. 2 tane artı koyacağım buraya. Tabi burada hep ikinci değişkenlerimizi kullanacağız. Millisekond 100'e eşit değil, 0'a eşit olacak. Millisekond 2, bu da artı eşittir time nokta delta time. If second, bu da büyük eşittir 5 olacak.
text 1 nokta color, text 2 olacak. Text 2 nokta text, second 2, millisecond 2. Tamamdır. Bu sefer public void başlat diye bir tane fonksiyon oluşturacağım. Bunu da butonlara koyacağım. Is game started eşittir true. Bir de bitir diye oluşturayım. Bu da false yapacak. Projeye dönelim. Şimdi buradan start butonuna şöyle bir fonksiyon ekledim. Şunu timer object üstüne attım. Timer script'ten başlat komutunu üstüne atalım. Buton 2'ye de aynı şekilde timer object'i attım. Timer script. Bu da bitir olacak. Bir başlatalım bakalım neler oluyor. Butona bastım. Şu anda bir aksilik. Projeye tekrar döndüm. Şuradan virgülleri iki noktaya çevireceğiz. Çünkü aralara virgül olarak atmıştı az önce. İki noktaya çevirdim. Artı saniye 5'ten büyük eşitse. Bu biraz yanlış çalıştı sanki. Seconds pardon. Seconds 2. Büyük eşittir 5 ise. Şimdi olması lazım. Projeye tekrar dönüyorum. Tekrar başlattım. Start butonuna basayım. Şu an renkte bir sıkıntı yok. Stop'a bastığım anda duruyor. Arada ufak bir senkron farkı var. Olsun. Bu şekilde geri sayım ve kronometre yapabilirsiniz. Bu videoluk ders buraya kadar arkadaşlar.